Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım Merhaba. iyisinizdir. Bugün Bursa'da bulunan Kültür Yolu Festivallerine geldik. Sırasıyla belli rotalar gezeceğiz. Berna, bunlardan bahseder misin? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her yıl Türkiye genelinde 16 il seçiyor. Bu illerde çeşitli festivaller, aktiviteler düzenleniyor, etkinlikler yapılıyor. Bu yıl Bursa'da var bunların içinde. Biz de Bursa'nın belli güzel noktalarında sergiler, gösteriler, festivaller düzenleniyor, konserler düzenleniyor. Hüseyin'le birlikte baş başa bugün birkaç noktayı gezmek istedik. Şu an biz Ördekli Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada Refik Anadolu'nun yapay zeka ile tasarlanmış sergisi vardı. Onu görmek istedik, izledik. Birazdan siz de izleyeceksiniz. Daha sonra birkaç nokta var. Onları da gezeceğiz. Size de çekimini gerçekleştireceğiz. Videoda görüşmek üzere. Videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Ördekli'den çıktık. Ne tarafa gidiyoruz Berna Hanım? Şimdi Zeki Müren'in sergisi varmış. Hem aynı zamanda aynı noktada Bursa biliyorsunuz bıçağıyla meşhur. Bıçak sergisi de varmış. Evet. Bu iki sergi de Bursa Kent Müzesi'nin içinde. Şimdi heykele doğru yukarıya çıkacağız. Bu sergileri gezeceğiz. Evet, hadi bakalım gidelim. Şimdi arabamızı park ettik. Şöyle heykelin merkezine doğru iniyoruz. Kent Müzesi de şu gördüğünüz yer şu anda. Sıcaktan aşırı bunaldık. Yani ben şu an terden eriyorum. Özellikle yazın çok terlediğim için. Hava aslında serindi. Bursa'ya bir anda yaz geldi. Yani ilkbaharı yaşayamadan direkt yazı yaşadık. Bir anda çöktü yani. Şu an 40 derece falan gösteriyor hava. Her yerde Bursa'nın simgesi yine teleferik gözümüze çarpıyor. Arkadaşlar bu arada Tophane videomuz vardı bizim. Çok güzel bir videoydu. Ara sokakları, Üftade Hazretleri'ni gezdiğimiz bir videoydu o. Ama videoyu bilgisayara alırken sildim. Öyle bir hazin yaşadık. Öyle bir hazin yaşadık. O günkü çekimimizin hepsi çöp oldu yani. Aynen öyle. O çekimi de daha sonraya tekrar yapmak üzere bıraktık. Burada teleferiğin ilk tarihiyle ilgili işte nerede yapıldığı, nereden imal edildiği yazıyor. Türkiye'nin ilk hava hattı olan teleferik hattı Bursa'ya yapılmış Uludağ. Bu kabinler de İsviçre'de yapılıp İsviçre'den getirilmiş. O zamanlarda bundan 4 adet çalışıyormuş. İçerisinde 40 kişi alıyormuş. Tabii 2012 yıl sonuna kadar bununla yolcular taşınmış. Sonrasında tadilata girdi. Yeni ve daha modern teleferikler yapıldı. Ama 49 yıl boyunca bunlar kullanılmış. Evet, yani şu gördüğünüz teleferik 49 yıl boyunca hizmet etmiş Bursa halkına. Ve civar illerden gelen halklara. İçi de gözüküyor tabii de. Bak. Sen bindin mi bu Ahşap. Tabii bindim. Buna bindin mi? Tabii canım. Ay, bence çok tehlikeli. Saçmalama. Ötekisi bana daha şey geliyor, güvensiz geliyor nedense. Bu daha güvenli geliyordu bana. Baksana kutu gibi. Güvenli ya. Düştüğün zaman böyle yuvarlanacakmışsın gibi. Ölüyoruz, Hani. Berna teleferiğe binmekten aşırı derecede korkuyor. Evet. Fobisi var. Asansör ve teleferik fobisi var Berna'nın. Evet. Şimdi Kent Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Kolay gelsin.
Evet, Bursa'nın sembollerinden biri olan ünlü sanatçı Zeki Müren'in sergisine geldik. Evinden, eşyalarından, işte kıyafetlerinden, o dönemdeki kullandığı eşyaları sergi haline çevirmişler. Şu an sergileniyor. Biz de onları görmeye geldik. Yıldızlarla Zeki Müren. Berna'nın en çok sevdiği şeydir yıldızlar. Evet. Seni sordum, Yıldızlar şarkısı çalıyor. Ben içeri girdiğim an çalmaya başladım. Bursa Kent Müzesi'nin oluşumu, Bursa'nın 700 yıllık tarihini anlatan bir müze burası. Bursa'nın oluşumunu, padişahlarını, eşyalarını, esnafını gösteren bir müze aslında burası. Osman Gazi'nin mum heykeli. Burada Murat Hüdavi Elnigar var. Burada Orhan Gazi, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, II. Murat. Şu şekilde bir müze. Osmanlı döneminde kullanılan itfaiye tulumbası yine karşımıza çıktı burada. Evet, bunlarla ilgili kısa da bir tur yapmış olduk. Şimdi Zeki Müren'e geri dönüyoruz. Bununla sahnede nasıl ya dans ediyor, hareket ediyor? Bilemedim. Büyük bir yetenek. Bak saatleri, bunlar Takıları, broş falan mı? broş mu acaba? Bilmiyorum. Vay vay vay. Burada da var yine platform. Platform. Kudraları, aynası. Onun için özel yapılmış. Bu tarz sanatçılar şu an yok. Hepimiz tüketim çağında olduğumuz için her şey çok çabuk popüler oluyor ve sonra da sönüp gidiyor yani. Evet. Her şeyde olduğu gibi. Sanatta da böyle. Burada da Fotoğrafçılık köşesi var. evet. Eski model fotoğraflar, fotoğraf makineleri, şipşaklar. Bu Kent Müzesi'nin bir maketi. Kent Müzesi halihazırda şu şekilde. Evet, güzel Bursa. Uludağ maketini yapmışlar. Uludağ maketi Bursa bu. yerleşim mi? Evet, Bursa yerleşimi ama bu bence 1980'ler 70'ler falan. 1050 bence. Türleri. Bursa'ya ait hayvan türlerini de sergilemişler. Uludağ kurbağası varmış. Yine kaplumbağası, kurbağası, kertenkele, Gece kurbağası, su yılanı. su yılanı. Evet, su yılanı çok görüyorduk eskiden. Şimdi derelerde falan çok oluyordu. Evet. Son yıllarda Şu görmüyoruz. kelebek de varmış, görüyor musunuz? Apollo kelebeği diyor. Hiç. Endemik bir tür mü acaba? Oynar kuşu da orada. Bursa'nın sembollerinden yine bir tanesi. Özgürlüğüyle meşhurdur. Oynar kuşuna kilit vurulmaz kümeste arkadaşlar. Ufak bir delik bırakılır. İstediği zaman o delikten çıkıp tekrar kümese geri gelsin diye. Asla tam manasıyla kapatılmaz diye biliyorum. Benim nezdimde oynar kuşu özgürlüğü temsil ediyor. Şimdi de üst kata çıkalım bakalım. Üst katta neler var? Keskin miras Bursa bıçağı. Şimdi de bıçak müzesine geldik. Ya düşündüm de Berna, Bursa'nın ne çok meşhur şeyi var değil mi? Yani kendine has, kendine özgü. Bu kadar çok hani kendine özgün ürünleri olsun yani. Hayvanı bile kendine özgü, bıçağı kendine özgü. Yani sayamayacağım tonla şey kendine özgü. Evet, üst kata çıktığımızda müzenin sabit olarak sergilendiği, yani Bursa bıçağı haricinde ve Zeki Müren sergisi haricinde sabit olarak buraya geldiğinizde her zaman görebileceğiniz bu müze var. Bursa'da doğmak ve büyümek gibi birçok anlam taşıyan Bursa'ya özgü eşyaların bulunduğu bir müze burası şu anda. Burada şeyden bahsediyor, Osmanlı Devleti'nin sembolü olan çınar ağaçlarından bahsediyor. Bursa'da çok fazla var çınar ağacı. Osmanlı Bursa'dan doğuyor. O yüzden de burada çok fazla çınar ağacı ekilmiş o dönemde. Çok fazla anıt ağaçlarımız var. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'ni kurmadan önce rüyasında çınar ağacını görüyor ve bunun bir işaret olduğunu düşünüyor. Ondan sonra çınar ağacı Osmanlı Devleti'nin sembolü haline geliyor. Bursa'da çok fazla çınar ağacımız mevcut. Burada ondan bahsediyor. Onun tarihi var da ben de okumuşken size söylemek istedim. Ütüler, bu kömürlü ütü değil mi Berna? İçine kömür koyuyorlar, köz. Birazcık da su döküyorlar. Oh, O şekilde ütü yapılıyor. çanaklar, çömlekler. Şuraya bakın ya, müthiş çeyiz Evet. odası. Hüseyin anneannesi hala bu beyaz işlerden yapıyor arkadaşlar. Evet, benim anneannem o konuda çok maharetlidir, evet. yeteneklidir. Çok çalışkan, çok maharetli, ondan sonra çok marifetli.
Çok yetenekli. Ne dersiniz deyin. Evet, Bursa'nın hamamları. Bursa'nın da hamamları var arkadaşlar. Ya meşhur olmadığımız bir şey yok ya. İstanbul'dan sonra en büyük tarihe sahip şehir diyebilir miyiz Berna Bursa'ya? Diyebiliriz. Buradan da çünkü birçok hem Osmanlı, hem Selçuklu, hem Bizans, hem Roma, tabii, hem İskender. Artık bir yani o kadar çok imparatorluk, geçmiş ki, krallık geçmiş ki hepsinin tarih izleri kaldı. Evet. Ben şöyle fotoğraf makinesi almak istiyorum senin kendine. Sonra? Bir gün bu koskoca bir internet ağı çökerse dünyada. Tamam. Ben çok fazla teknolojinin ileri seviyesine karşıyım arkadaşlar. Şaşırdı için. Kendinde değil. Evet, Bursa bıçağı sergimizde de devam ediyoruz bu arada. Türkiye'deki bıçağı ünlü olan şehirleri burada resmetmişler. Bursa var, Denizli, Maraş, Trabzon, Hatay, Sivas. Pirinç, metal saplı, doğal. Bu ne ya? Tavuk bacağından mı bu? Tavuk bacağından mı? Baksana, tavuk bacağına benzemiyor mu bu? Evet. İyi. Onun gibi. Plastikten. Plastik kabul etmiyoruz. Benim pirince karşı zaafım var. Bence en iyisi pirinç. Ağır olur ya. Ağırdır canım, Ben çok kemik ya da ağırdır. ahşapçıyım daha çok, kesinlikle. Yok, hançer yok sanırım bunlar. Kılıçlar. Yatağan. Çok değişik isimleri var bu bıçak boyutlarının da. Belli boyutlardakine işte yatağan, belli boyutlarda hançer. O da ayrı bir ilim sanırım. Bursa bıçağının anatomisi. Baş, boyun, balçak, ağız, namlu, taşlama. Oo, çok güzeller. Çok güzel bıçak türleri var. Bu Bursa'da çok meşhur bıçak türlerinden biri. Bu kemik boynuzu mu diyorlar, nasıl da hatırlamıyorum da şu anda. Ya bunun bıçak olma ihtimali yok. Ben buna hançer diyorum şahsen. Bu artık kılıca dönmüş, bu da başka bir boyut. Geyik boynuzu olabilir mi acaba? Herhangi bir bilgi de yazmıyor. Güzel tasarımları olan güzel türler. Bu da bıçık arkadaşlar. Ot kesmek için kullanılan el bıçıkları. Tarlada çok kullanılıyor. Çok işe Evet. yarıyor. Şimdi de müzenin en alt katına geldik. Birazdan göreceğiniz manzaralara çok şaşıracaksınız. Flash, flash, flash. Görürsün şimdi. Bu bölüm esnaflar, tüccarları anlatan bölüm. Biz buraya Zübeyir'le mi gelmiştik? Zübeyir korkmuştu. Şunları falan görüp korkmuştu yani. Evet. Bu esnaf anlatıyor bu bölüm. İpek havlu. Ya Bursa'da ne çok meşhur şey var ya. Ya. Ya ipek böceği. Bursa ipeğiyle de meşhur arkadaşlar. Bunlar koza, ipek kozaları. Bunları sıcak suya atıyorlar değil mi? Sonra kaynıyor, sonra bunlar çözülüyor. İşte ayrışma aşaması falan oluyor. İpek değerli ve pahalı. Onun dut ağacını ekeceksin de duttan çoğalacak da. Ölme şey mi ölmüyor? Her şey yemek istiyor. Her şey yemek ister. Kısaca bilgi verir misin Berna? İzzet Kaptan kimdir? Evet, İzzet Kaptan'ın bir keresinde turuna katılmıştım. Bu Marmara Adası'nın civarını gezdiriyor. Bir gemisi var İzzet Kaptan adında. Turlar düzenliyor. Evet, şimdi Kent Müzesi'nden çıktık. Hemen karşımızda Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu var. Orada da bir sergi var. Şimdi de oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sergiyi de görmüşsünüzdür. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu sergisinden de çıktık. Biraz dinlenmek istiyoruz. Hava aşırı derecede alışılmışın dışında bir sıcak var şu anda. Bir şeyler yiyip içeceğiz. Biraz dinleyelim. Biraz güç kazanalım. Sonra gezmeye devam. Sonra gezmeye devam. Bu arada size Bursa Çarşısı'nın içinden de birkaç görüntü de vermiş olayım. Gideceğimiz yere kadar en azından. Evet.
Evet arkadaşlar, şimdi size daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Orası burası dediğimiz bu Bursa kebapçısı. Şimdi burada bir İskender yiyeceğiz. Tomikli ama bence hamile. Kolay gelsin. Size şöyle fiyat listesini de çekmiş olayım. İskender artık bizim ülkemizde pahalı bir şey. Evet. Bayağı pahalı. Maalesef arkadaşlar. Ama lezzetli mi lezzetli, güzel bir yer. Eğer Bursa'ya yolunuz düşerse burada yemenizi tavsiye ederiz. Sence nasıl buranın kebabı? Güzel. Abi dükkana göre daha güzel diye düşünüyorum ben. Tabii ki de kişisel bir fikir yani. Kimseyi kötülemek gibi bir niyetimiz yok. Damak tadı diye bir şey var neticede. Arkadaşlar şu patlıcana bayıldım. Acayip lezzetli. Yani kesinlikle geldiğinizde yiyin derim. Çok iyiydi. Evet, yemeğimizi yedik. Lezzetli bir İskender yedik. Şimdi buradan kahve almaya gidiyoruz. Buraya 2-3 yıl önce İskeçeli biri bir kahve dükkanı açtı Cumhuriyet Caddesi'ne. Yani kendisi Yunanistanlı. Kahveleri çok lezzetli, tavsiye ediyoruz değil mi Hüseyin? Evet, kesinlikle. Hemşerim olduğu için söylemiyorum. Ama güzel kahve yapıyor gerçekten de. Özellikle San Sebastian çok da her gittiğimde son 1-2 taneye denk geliyorum. Aşırı derecede güzel, evet. satılıyor. San Sebastian'ı çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hem fiyatı çok uygun hem de çok lezzetli. Evet. Kozağından geçiyoruz şu an arkadaşlar. Normalde pazar günleri buralar sakin oluyordu ama şu an Bursa çok tarihi bir turist noktası oldu. O yüzden pazar günleri artık çarşı da açık. Normalde kapalı oluyordu. Biz şimdi biraz kahvemizi içelim, tatlımızı yiyelim. Sonrasında yine rotamıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kahve içmeye geldik. Ancak yine tatlıyı çekmeyi unuttuk size. Tatlı bitti. Kahveler bile bitmek üzere neredeyse. Şimdi arkadaşlar kendi yakın çevremdeki insanlar diyor ki abi diyor gittiğin yerlerde diyor yediğin yemekleri, fiyatlarını vesaireleri çek diyor. Onlar diyor bizim ilgimizi çekiyor. Evet, haklı buluyorum, doğru buluyorum da işte daha biz tam alışamadık ona ya. Yani o durumu biraz daha yadırgamak gibi değil de o durum biraz bizi hala şey olmadı ya, aşamadık o durumu. Her yediğimizi, içtiğimizi, yaptığımızı, ettiğimizi böyle göstermek yerine merak edilenleri daha çok göstermeye çalışıyoruz. Tabi ister istemez yemek fiyatları da merak ediliyor. Tabii ki de. Az önce çektik yemeğimizi. Az önce yani aynı listesini çektik. Belli yerlerde evet fiyat listelerini çekiyoruz zaten genel manada. Onlar yeterli olacağını ümit ediyorum artık. Şimdi buradan kalkacağız. Kültür Park'a gideceğiz. Kültür Park'ta arkeoloji müzesi var. İçerisinde antik çağlar kalma eserler var. Şimdi onları görmek istiyoruz. Hep birlikte gidelim. Hadi bakalım. Kültür Park'ta görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi de Bursa'mızın güzide parklarından Kültür Park'a geldik. Ben burayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Çok güzel bir yer. Etrafı göstersene Berna. Şöyle göstereyim. Yani müthiş bir yer. Çok eski bir park olduğu için ağaçları da artık yerleşmiş. Ekosistemi çok güzel oturmuş bir park. Eski bir park dediğim gibi. Buranın Luna Parkı da var. Bursa'yı bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler Bursa'nın tek Luna Parkı zaten. Aynen, Bursa'nın tek Luna Parkı da burada aynı zamanda. Eskiden burası aynı zamanda hayvanat bahçesiydi. Ben çocukluk yıllarını hatırlıyorum. Daha sonra Botanik Park işte İzmir yolu tarafına taşındı, çevre yoluna taşındı. Burada arkeoloji müzesine geldik. Orada da yine bir sergi var. Berna size anlatsın sergi meselesini. Kültür ve sanatla Berna Hanım ilgileniyor daha çok. Burası arkeoloji müzesi arkadaşlar. Bursa'daki tek arkeoloji müzesi. Ben buraya lise döneminde gelmiştim. Bir de şimdi geliyorum ikinci kez. Burada da Anadolu sikkeleri, işte antik çağdan kalma eserler, heykeller, bu tarz eserler sergileniyor burada. Kültür Yolu Festivali ile tabii birkaç eser daha getirmişler. Şimdi hep birlikte gezip görelim bakalım neler var içeride.
Bunlar Zeus büstleri olarak geçiyor arkadaşlar. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyılda kalıntılarda ortaya çıkmış. Çok detaylı, deforme olmadan, kırılma olmadan büyük kazı çalışmalarıyla ortaya çıkmış. Bu şekilde hayvansal kalıntılar da bazı kazı çalışmalarında ortaya çıkmış. Mesela bunlar fil. Filden kalıntılar. Aha, zürafa. Zürafa dişi galiba bunlar arkadaşlar. At kemikleri. Bu taş aletiyle herhalde birçok kişinin görüyorlarmış o dönemde. Bunlar ilk köylerden toplanan çanak çömlek kaplar. Bu Akçalar bölgesinde bulunan açık hava müzesi arkadaşlar, daha önceki videomuzda vardı. Oranın çalışmasında, kazı çalışmasında ortaya çıkan aletler bunlar. Malzemeler. Wow, favorim şu oldu. Görüyor musunuz ne kadar şık? O döneme göre. Bunlar da Asur dönemine ait yazılı tarihi kaynaklar diyelim. O dönemde yapılan ticaretleri falan anlatıyorlar. Taş üstüne yazmışlar. Boncuk motifini çok eski çağda bile kullanmışlar toprakların üzerinde. Sanat hep varmış yani, güzelleme, güzellik. Her çağda insanlar gözüne hitap edecek güzel şeyleri tercih etmişler. Frig kralları elbiselerinde bu tarz düğmeler kullanmışlar. Ne kadar ağır bir şeydir bu ya. Demirden yapılmış, çelikten. Ak topraklı Höyük köyünün çalışmalarında böyle bir kalıntı bulunmuş arkadaşlar. İnsan iskeleti. Boncuk da var hatta, görüyor musunuz? Boyun kısmında. Evet, şu an büstlerin, heykellerin olduğu alana giriş yaptık arkadaşlar. Burası mermerden yapılmış mezar taşı diyor mesela. Perslere ait. Persler döneminden. Bu Roma dönemine ait. İtalya'da falan çok fazla görüyoruz zaten. Bu tarz heykellere çok rastlanıyor. Burada Yunanca yazıyor. Bu büyük ihtimalle Roma dönemine ait. Saç örgüsü kullanılıyor genelde Romalılarda. Heykellerde hep saç örgüsü kullanmışlar. Buradaki birçok eser Roma dönemine ait. Helenistik dönem. Bu tarz kıyafetler o dönemde daha çok kullanılıyormuş. Heykellerin üzerinde de bu tarz işlemeler yapılmış bu şekilde. Bu şekilde resmedilmiş. Bu bir lahit. Yani ölünün korunduğu, ölünün konulduğu, bence önemli bir kişinin lahiti olabilir. Şu şekilde devam ediyor. Burada yine Roma dönemine ait eserler var. Baş heykeller. Sadece başları var bunların. Bu da ana tanrıçaymış arkadaşlar. Bu Yunan tanrılarından biri olarak görülüyor. Zaten yine Latince, Yunanca yazılar var eserlerde. Şu şekilde devam ediyor. Siz de gelip burayı görün, gezin. Benim söyleyeceğim bunlar sizin için. Çünkü bunları yakından incelemek, görmek çok keyifli ve heyecanlı. Şimdi bakalım başka hangi bölümler var görelim. Genç Roma, erken Roma döneminden para birimleri var. Şu şekilde hızlıca göstereyim size. Burada tabii ki de klasik Helenistik Roma dönemine ait takılar var. Helenistik Roma dönemi diyorsak bu bilin ki Yunanlıları bize anlatıyor. Takılardan da zaten bunu çok net anlayabiliyoruz. Ben Atina'ya bir gidip gezmek istiyorum. Orada da bu tarz eserler çok fazla var. Burada yine kullanılan yüzükler var. Çok aşırı deforme olmamış. Şuradaki, görebiliyor musunuz bilmiyorum, şu yüzük çok güzel duruyor. Bunlar altın kaplama. Bildiğiniz altını, çok ince bir altın. Bunu taca çevirmişler. Ben buraya ilk defa giriyorum bu arada. Bu arkeoloji müzesine de daha önce gelmiştim ama burayı, bu bölümü ben ilk de defa burayı ilk kez görüyorum. Yani. Zaten burayı yeni yapmışlar. fazla bir yer yok anladığım kadarıyla. Evet. Oo, burada ne var Berna? Korkuyor musun? Senin söyle bakalım. Vay anasını ya. Yok, şu an korkmuyorum. Karım yanımda. Karım yanımda olmayınca korkuyorum. Giremiyoruz, cam var burada. Allah Allah. Evet, ne yapacaksın? Yanında mı yatacaksın? Hayır, ben bir an oradaki iskeleti fark etmedim. Yok artık. Evet, şu tarafa bakıyordum. Mezar odası bulunan yığma toprak tepe mezarlara tümülüs adı verilirmiş arkadaşlar. Yani Evet. kanala bak ya, genel kültür desen var. Antik çağ tarihi bilmem ne. Hüseyin'in yine kendini Ya arkadaş, yani bu kanalı izlememek için hiçbir sebep yok ya. Evet, kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Kamp, doğa, deniz, Müzeler, bilim, kültür. hepsi olacak. Daha da kaliteli olacak ama tabii ki de bu Zaman tamamen istiyor, tecrübe istiyor. zaman, tecrübe ve sizin beğeni ve abone olmanız, yorumlarınız çok önemli mesela. Çok daha iyi şeyler olacak. Çok güzel planlarımız var. Bakalım, göreceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, bu da rahmetli, bildiğiniz üzere Zeus'un ilgili. Evet sevgili
sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.